Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayılarının ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Bu videoda kader matrisindeki numaraları nasıl hesaplamamız gerektiğinden bahsetmeyeceğim. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından kader matrisindeki noktaların nasıl hesaplandığına dair videoya ulaşabilirsiniz. Bütün sayıları tek bir videoda anlatmak çok uzun olacağı için parça parça aktaracağım. Bu videoda 3, 13, 10, 6, 17, 11, 15, 18, 11, 18, 3, 12, 21, 7, 13, 6, 20, 14, 18, 6, 15. Karmik kuyruk sayılarını detaylı açıklayacağım. Sayılara kolay ulaşmanız için açıklamalar kısmına hangi sayıların hangi dakikada olduğuna dair kısımlar paylaşacağım. Buradaki dakikalara tıklayarak kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. 3, 13, 10 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Acılardan kaçmak amacıyla intihar etmiş olabilir. Acıları kadınlardan, örneğin anneden kaynaklanıyor olabilir. Veya başka bir kişinin hayatını kurtarmak adına kendini bir şekilde bu duruma zorlamış olabilir. Ruhunun planını tamamlayamamış ve hayatını gerçekleştirememiş olabilir. Belki de hayatı küçümsemiş, bilinçli olarak risk almış ve ölümle burun buruna gelmiş olabilir. Hayatını yönetemediği zor bir durumla karşılaşmış ve bu durumlarla baş edemeyerek hayatına son verme yoluna gitmiş olabilir. 3, 13, 10 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Zor bir durumla karşılaşıldığında, karar verme, risk alma veya hayatı değiştirme zamanı geldiğinde, kişi derin bir depresyona ve umutsuzluğa kapılabilir. Bu, yaşam krizleriyle başa çıkamama ya da onları geçirme isteksizliğini gösterebilir. Bir duruma takılıp kalmak, hiç ilerlememek ve ölü gibi hissetmek olabilir. Bununla birlikte kişi, sorunlarını vücuduna yansıtabilir ve örneğin oruç tutmak ya da yemekte sorunları çözmek, aşırı riskler almak, sağlığına dikkat etmemek, vücudu zorlamak gibi davranışlar sergileyebilir. Sorunlardan kaçmak için psikotropik maddeleri kullanmayı seçebilir. Geçmişte yaşadığı sorunlardan dolayı hayat vermekten korkuyor olabilir. Ölüm fikri, en büyük korku kaynağı olabilir. Yaşlanmamak ya da ölmemek için tehlikeli prosedürlere başvurulabilir. Kişide panik ataklar, yaşam korkusu, acı korkusu olabilir. Diğer uç nokta olarak, ölümden korkmayan bir kişi de olabilir. Yaşamı küçümseyip, aşırı spor yaparak, ölümün eşiğine gelerek, ekstrem aktivitelerle kendini tehlikeye atmak isteyebilir. Hayatın anlamını sürekli arayabilir. Zihinsel yüklere, prangalar gibi hissedilen düşüncelere sahip olabilir. Hayatın neşesini tam olarak hissedemeyebilir. Kronik endişe, sinirsel gerginlik, melankoli görülebilir. 3, 13, 10 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Korkuları iyileştirmek ve hayat derslerini cesaretle ve kararlılıkla geçmeyi öğrenmek. Hayatı tüm yönleriyle takdir etmeyi öğrenmek ve ruhsal büyümenin her zaman krizler yoluyla geçtiğini anlamak. Her durumdan çıkış yolunu görmek.
Başkalarına zor durumlarla başa çıkmalarında yardımcı olmak, onları desteklemek ve cesaretlendirmek. Sağlığını korumak. Sadece konfor bölgesinde yaşamamak. 6, 17, 11 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Sahip olduğu yetenekleri göz ardı edip sıradan fiziksel bir iş yapmayı seçmiş olabilir. Örneğin, belli beceri ve yetenekleri olduğunu biliyor, bir şeyleri iyi yapabiliyor, ancak bunlarla hayatını kazanmanın, ailesini geçindirebilmenin zor olduğunu düşünüp bunu sadece bir hobi olarak bırakmayı tercih etmiş olabilir. Yeteneğinden dolayı acı çekmiş ve bundan sonra bu yeteneğini ortaya koymamaya karar vermiş olabilir. Yeteneğini geliştirmeye çalışırken başarısızlıkla karşılaşmış ve bu acıyı kaldıramayarak yeteneğinden vazgeçmiş olabilir. Kişi yeteneğini açığa çıkarmış ama bunu başkalarından üstün olduğunu düşünerek kibirle yapmış, kendisini diğerlerinden daha yüksek bir seviyede görmüş olabilir. 6, 17, 11 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Kişinin yeteneği vardır, ancak bunu açığa çıkarmak o kadar kolay olmayabilir. Çoğu zaman bu insanlar kendilerini yetenekli görmez ve normal bir hayat sürebilir. 6, 17, 11 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Eğer bir yeteneğiniz varsa, bunu geliştirin ve gölgede kalmayın. Her zaman ilerleyin, gelişin ve yeni şeyler öğrenin. Halk önünde görünmekten korkmayın ve eleştirileri kabul etmeyi öğrenin. Herkesin hoşuna gitmek için kendinizi zorlamayın. Her konuda yenilikçi olun, her zaman bir şeyler yaratın. 15-8, 11 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi bir savaşçı ya da gladyatör olabilir ve başkalarına fiziksel acı vermiş olabilir. Suçla bağlantılı bir yaşam sürmüş ve gücü kullanarak başkalarının parasını almış olabilir. Güçlü ve agresif bir insan olabilir ve bu agresyon yüzünden başkalarına zarar vermiş olabilir. Kişinin elinde bir güç vardı ve bunu yıkıcı şekilde, yasaları ihlal ederek kullanmış olabilir. Geçmişte büyük bir acı yaşamış ve kalbi kapanmış olabilir. Bu durum, kişinin başkalarına acı vermeye başlamasına yol açmış olabilir. 15-8, 11 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Kişi çocuklukta akran zorbalığı ve agresyon deneyimleri yaşamış olabilir. İçsel öfkesini dışa vurma eğilimi ve zayıflara yönelik agresyon sergileme gibi davranışlar gözlemlenebilir. Birikmiş öfke, yıkıcı bir agresyon ve kontrolsüz duygulara yol açabilir. Empati eksikliği nedeniyle başkalarının acısına duyarsız kalma eğilimi görülebilir. Maddi ve manevi denge eksikliği, kişinin hayatını dengesiz kılabilir. Çevresindekiler tarafından zorla güç kullanmaya teşvik edilme ya da provokasyonlar yoluyla agresyonunun tetiklenmesi yaşanabilir. İşkoliklik, büyük fiziksel güç ve dayanıklılık gibi özellikler gösterse de kendini koruma içgüdüsünde eksiklik olabilir. Manevi gelişime karşı isteksizlik, kişinin içsel büyümesini engelleyebilir. Ayrıca kalp, kan damarları, bağışıklık ve boşaltım sistemlerinde sağlık sorunları yaşama riskiyle birlikte, geçmişte güçlü bir bedene sahip olmasına karşın, bu hayatta daha zayıf veya ince yapılı bir fiziksel yapıya sahip olabilir. 15-8, 11 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. İçsel durumunuzu, duygularınızı ve gücünüzü kontrol etmeyi öğrenin. Zayıflara, çocuklara, hayvanlara agresyon yöneltmekten kaçının. İçsel biriken agresyonu güvenli bir şekilde spor yapmak gibi dışa vurmanın yollarını bulun. Huzur içinde yaşamaya çalışın.
Ortamı germekten kaçının. Affetmeyi ve kabul etmeyi öğrenin. Hayatta maddi ve manevi dengeyi koruyun. 18-3-12 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Ciddi bir yaralanma geçirmiş, belki engelli olmuş ve yalnızlık veya depresyonla mücadele etmiş, hastalığını ve kendisini kabullenememiş olabilir. Hayatını çocuklarına adamış, kendi çıkarlarını veya sağlığını feda etmiş olabilir. Bağımlı ilişkilere girmiş ve başkalarına fiziksel acılar vermiş olabilir. 18-3-12 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Dünyadan kaçış olarak somatik hastalıklara yönelebilir. Engellilik söz konusu olabilir. Hem doğuştan hem de sonradan gelişmiş engellilik durumu görülebilir. Hastalıklar, fiziksel acılar, sağlık sorunlarına aşırı korku olabilir. Özellikle yaşlanmaya başladıkça hastalanma korkusu, virüs kapma korkusu olabilir. Bu tür korkular genellikle gerçek olabilir. Fiziksel bedene karşı özel bir tutum olabilir. Aşırı ilgi gösterilmesi, çevrenin ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi ya da tersine aşırı fiziksel yükler, yanlış beslenme, içki içme, sigara içme gibi kötü alışkanlıklar olabilir. Ailede, yakın çevrede ciddi hastalık, engellilik durumu olan biri olabilir. Kişi ona bakım vermek zorunda kalabilir. Ayrıca fiziksel ve manevi acıların birleştiği istismar edici ilişkiler de olabilir. Almak vermek dengesizliği veya dengesiz enerji paylaşımı da söz konusu olabilir. 18-3-12 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Diğer insanlara kendi örneğinizle motivasyon kaynağı olmayı öğrenmek. İnsanların acılarını, hastalıklarını kabul etmelerine yardımcı olmak, onları ruhen çökertmemek. Sağlıkla ilgili olan bir alanda, hasta veya yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmak. Kendi yaşam sorumluluğunu almak. Kurban olma halini aşmak. Kendini feda etmekten, başkalarına kendini kurban etmekten kaçınmak. Dünyaya veya insanlara karşı adaletsizlikten şikayet etmemek. Eğer ciddi bir hastalık yaşanıyorsa, bunu kabul etmek. Büyük olasılıkla bunun bir karmik kuyruk atılımı olduğunu kabul etmek. Hem fiziksel sağlığına hem de ruhsal gelişime özen göstermek. Gönüllü ya da hayır kurumlarında çalışmak. Ciddi bir hastalıkla mücadele eden insanlara yardımcı olmak. Kendini, bedenini olduğu gibi sevmek ve kabul etmek. 21-7-13 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Savaşlarda veya çatışmalarda yer almış ve bu süreçte birçok insanın ölümüne neden olmuş olabilir. Büyük bir savaşta bir asker olup, ölüm ve yıkıma tanık olmuş olabilir. Büyük bir felakette birçok yakınını kaybetmiş ve bu kayıpların acısını derinlemesine yaşamış olabilir. Birçok insanın ölümüne neden olan bir silah veya tehlikeli bir icat geliştirmiş olabilir. İnsanlara zarar veren, ölümle sonuçlanan bir şey yaratmış olabilir. Bir seri katil olarak birçok insanın hayatına kastetmiş olabilir. 21-7-13 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Geçmişte kaybolan hayatlar nedeniyle kişi bu hayatta kurtarıcı bir rol üstlenebilir. Bir yardım mesleğini seçebilir. Özellikle bu mesleği şefkatle yürütmesi önemlidir. Sadece insanları kurtarmakla kalmayıp, insanlara, eşyalarına veya olaylara ikinci bir şans vermeyi amaçlayabilir. Aynı kurtarma eğilimi ilişkilerde veya iş hayatında da görülebilir.
Sona ermiş veya ölmüş bir şeyi kurtarmak için çaba sarf edebilir. Sürekli dönüşüm geçirme, değişiklikler yapma, bedenini ve dış görünüşünü denemelerle değiştirme isteğinde olabilir. Hayatında duraklama, yerinde sayma, bir durumda sıkışıp kalma veya hareketsiz kalma gibi durumlar yaşanabilir. Sanatla ilgilenebilir. Ölümsüz eserler yaratabilir. Bu eserler insanların ruhuna şifa verebilir. 21-7-13 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Sözlerinde dikkatli olmaya özen göstermeli, insanları provoke etmemeli ve tartışmalardan kaçınmalıdır. Şefkat duygusuyla insanlara yardımcı olmaya, kurtarmaya, iyileştirmeye ve mümkün olduğunca iyilik yapmaya çalışmalıdır. Hayat kurtarma, yenilenme veya restorasyon gibi alanlarda çalışmak iyi bir seçenek olabilir. Sık sık seyahat etmeli, farklı yerler keşfetmeli, yeni kültürler deneyimlemelidir. Gerekli olmayan risklerden ve tehlikeli oyunlardan kaçınmalıdır. Konfor alanından çıkmak, kendini sürekli yeni durumlara adapte etmek yararlı olacaktır. 6-20-14 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Kişi, aile veya topluluk tarafından sevgi ve kabul görmek için büyük bir fedakarlık yapmış ancak beklediği takdiri alamamış olabilir. Yanlış seçimler yapmış, ailesine veya toplumuna aykırı hareket ettiği için anlaşılmamış olabilir. Aileden veya sosyal sistemden gelen baskı nedeniyle ruhunun isteklerini gerçekleştirememiş olabilir. Manevi ve maddi dengede bozulmalar yaşamış, ya tamamen ailesine odaklanmış ya da kariyer kuramamış olabilir. Belki de bir ritüel veya topluluğa dikkat çekme amacıyla kendini bir anlamda kurban etmiş olabilir. 6-20-14 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Çevresi tarafından yardım ve destek görebilir, ilişkilerinde uyum yaşanabilir, ancak destek istemekte zorlanabilir. Hayatında sürekli bir şans ve yüksek güçlerin desteğini hissetme eğiliminde olabilir. Sürekli başkalarına yardım etme, fedakarlık yapma eğilimi gösterebilir. Başkalarını kurtarma ihtiyacı içinde olabilir. Aileden kaynaklanan meseleler veya aşırı beklentilerle yüzleşebilir. Ya da tam tersi, ailesinden büyük bir destek görebilir. Sanatsal veya yaratıcılık alanında engellenme veya özgüvensizlik hissi olabilir. Ailesinden gelen eleştiriler bu duyguları tetiklemektedir. Kendini ifade etme konusunda çekingenlik yaşayabilir. Alkol, video oyunları veya bir kişiye bağımlılık geliştirme eğilimi olabilir. Kırgınlık yaşadığı kişiyi hayatından çıkarmakta zorlanabilir. Aşırıya kaçma veya ölçüsüzlük eğilimi yaşayabilir. Bazı şeylere emek verme isteksizliği veya hayatındaki şansların fazlalığı nedeniyle tembellik görülebilir. 6-20-14 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. Kendi sağlığını ve varlığını feda etmeden, basitçe ihtiyaçlarını talep etmeyi öğrenmelidir. Kendine, kadere, insanlara ve yüksek güçlere teşekkür etme pratiği yapmalıdır. Denge ve orta yol kavramlarını benimsemelidir. Yeterlilik hissi içinde yaşamalıdır. Ruhunu açmak ve gerçekten sevdiği bir iş bulmak için çaba göstermelidir. 18-6-15 karmik kuyruğa sahip bir kişi geçmiş hayatında şunları yaşamış olabilir. Karanlık büyü veya gizemli güçler ile ilgilenmiş olabilir. Başkalarını kontrol etmek veya manipüle etmek için güç kullanmış olabilir. Gizli bir güç ya da otorite sahibi olarak toplumu etkilemiş olabilir.
çeşitli karanlık işlerle meşgul olmuş olabilir. 18-6-15 karmik kuyruğa sahip bir kişi bu hayatta şunları yaşıyor olabilir. Olağan dışı bir cazibe veya karizma sergileyebilir. Maddi zenginlik ve insanlar üzerinde çekim gücüyle dikkat çekebilir. Büyüye karşı ilgi duyma ya da tam tersi, büyü ve büyücülere karşı korku hissetme eğiliminde olabilir. Bağımlılıklar ve arzulara kapılma riski de taşır. Güç ve para tutkusu, başkaları üzerinde etkili olma arzusu ile birleşebilir. Karizmatik ve çekici bir dış görünüşü, güçlü bir cazibesi olsa da, başkalarının yaşamına müdahale etme veya gereksiz rehberlik sunma eğilimi gösterebilir. Çevresindekilerin enerjisini tüketme davranışları sergileyebilir. Belirli kişilere, mesleklere ya da ideallere aşırı bağlılık ve idealize etme, hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. Kendi içinde büyük bir potansiyel taşıdığını hissetse de bu potansiyelin tam anlamıyla gerçekleşememesi nedeniyle öfke veya hayal kırıklığı yaşayabilir. Özgüven ve enerji dolu bir dönemden sonra, ani bir hayal kırıklığı ve düşüş yaşama döngüsü içinde olabilir. Zaman zaman büyü veya nazar etkisinde olma hissiyle çevresinde sürekli olumsuz bir güç olduğunu düşünebilir. Bu da yaşamını etkileyen önemli bir duygu durumuna dönüşebilir. 18-6-15 karmik kuyruğa sahip bir kişinin bu hayatta yapması gerekenler şunlardır. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurmalı, sınırları aşmadan, manipülasyonsuz iletişim sağlamalıdır. Yardım gerektiğinde insanlara fayda sağlamaya yönelik, iyileştirici bir yaklaşım benimsemelidir. Kibir ve gurur üzerinde çalışarak, mütevazı olmayı öğrenmelidir. Kendini ve başkalarını ışığa yönlendirmelidir. Başkalarının işlerine, kendi istekleri dışında müdahale etmemelidir. Manevi gelişime önem verip, maddi konulara gereğinden fazla bağlanmamalıdır. Kendi korkularıyla yüzleşerek, bu duyguları iyileştirmeye çalışmalıdır. Kendi içindeki karanlık ve aydınlık yönleri kabul edip, aydınlanmaya odaklanmalıdır. Bu videoda kader matrisinde karmik kuyruk sayıları, bunların ne anlama geldiği, geçmiş yaşamdaki karmalarımız, bu yaşamdaki etkileri ve bu karmik kuyruk ile ne yapmamız gerektiği hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.